Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün yeni bir konseptle karşınıza çıkıyorum. Bu konseptte arkadaşlar siz bana sorular soruyorsunuz. Ben de o soruları kendi fikirlerim dolayısıyla, kendi fikirlerimle birlikte cevaplıyorum. İlk soruya geçelim. Bugün tek bir soruyu cevaplayacağım. İdeal evlilik ve aile yaşantısı hakkında genel düşüncelerini çok merak ediyorum demiş bir arkadaş bana anonim olarak sorduğu sitede. Bence arkadaşlar evlilik zaten çok önemli bir kurum. Yani insanların yeniden üretimini konu alan ve ortaklaşalığa dayalı bir biçimde ilerleyen, kişilerin birbirleriyle tensel uyumları kadar psikolojik uyumlarının da çok önemli olduğu, fikir dünyalarının da bence hemen hemen aynı olması gerektiği bir yapı taşı, toplumsal yapı taşı diye düşünebiliriz. İdeal aile de bence her iki insan için de fayda veren ve her iki insanı da mutlu eden türden bir ailedir. Ve tabii ki de bu ideal aile aynı zamanda yapabiliyorlarsa dünyaya çocuklar da getirmeliler. Yani yapmak istiyorlarsa belki de. Bu çocukların da tabii ki de çok büyük sorumluluklarla hayata getirilmesi ve o çocuklarla doğru bir biçimde iletişim kurulması bence ideal aile tablosunu tamamlayan en önemli şeylerden birisi. Ataerkil toplumlarda babalar biliyorsunuz ki daha ön plandadır. Yani ailenin kurucusu ve koruyucusu durumundadırlar. Bu mantığın aynen bu şekilde devam etmesi gerektiğini ve bunun bir aile için en sağlıklı şey olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıdan bakıldığı zaman o ailenin reisinin erkek olarak algılanması gerçekten toplumsal açıdan da önemli bir prestij manasına geliyor. Bu aynı zamanda erkeğin yapısına ve gururuna da hitap ettiği için o ailenin sorumluluğunu erkeğin alacağını gösterir diye düşünüyorum bu algılayışın. Evet, tabii ki de aile içerisinde erkek bir buyurgan efendi olarak olmamalıdır. Kadın ve erkek her konuda, hemen hemen her konuda bir uzlaşma ve fikir alışverişi içerisinde olmalıdır. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki kadın ve erkek farklı cinsiyetler olduklarını fark etmeliler ve buna göre bir aile yaşantısını benimsemeliler diye düşünüyorum. Tabii ki yani bu iş bölümünün paylaşılması vesaire diye değil. Bu farklı cinsiyet kavramlarının ele alınması gerektiğinin şiddetle savunucusuyum. Çünkü bir erkeği tanımlayan şey kadındır, kadını tanımlayan şey ise erkektir. Bunların aynılaşması aslında bir yabancılaşmanın da göstergesidir ve kadın ve erkeğin değerini de düşürür. Durum böyle olunca bu ailenin kurulmasına da gerek kalmaz. Yani eşitlik, nasıl desem, farklılıkların yok olması demek değildir bana göre. Farklılıklar vardır ve bu farklılıklar olduğu için zaten türümüz bugüne kadar gelebilmiş ve bu farklılıkların bir aradalığıyla bir aile, bir bireylik haline gelebilmiştir. Yani aslında bence aile demek bir birey olabilme halinin oluşması demektir ve bir kadın ve bir erkek yan yana geldiğinde toplum için yeni bir bireyi üretebilirler ve bu birlikten kutsal, güzel bir şey ortaya çıkar. Bu da tabii ki de bir bebektir ve bir ulusun, bir kabilenin, bir klanın geleceği demektir. Ve dünden bugüne bakıldığında doğumun çok kutsal bir şey olduğu fark edilir ve ister kadınlar olsun ister erkekler bir annelik figürü ve anne her zaman bir babadan daha değerlidir ve çocuklar için annenin idealize edilmesi ve sağlıklı bir annenin o çocukları yetiştirmesi her zaman sağlıksız bir baba bile olsa başlarında her zaman daha iyidir. Çünkü çocukları bir arada tutan şey babalık değil anneliktir ve annenin kucaklayıcılığıdır. Bana göre bir evlilikte kadın erkekten daha önemli bir yer tutar. Çünkü kadının bir evliliğe bağlılığının olması demek aynı zamanda hanesine ve çocuklarına bağlılığının da olması demektir. Böyle olunca da arkadaşlar ideal bir ailenin bel kemiği erkek değil aslında kadındır. Erkeğin tabii ki de büyük görevleri ve sorumlulukları vardır.
ve soy elbette babadan geçer. Fakat bir ailenin o ortamını yaratan şey annenin ilgisi, sevgisi ve bir ailedeki katılımcı rolüdür. Aile aslında tarih boyunca insanları hayatta tutan en önemli şeylerden birisiydi. Ve insanın bir ailesinin, akrabalarının olması demek, bir iş konusunda mesela bir hayatta kalma durumunu düşünelim. Bütün bugün teknolojilerin çöktüğünü düşünelim. Bugünkü dünyanın yok olduğunu, bir virüs salgınında ya da bir büyük savaştan sonra dünyanın eski sisteminin tamamen çöktüğünü, artık ne bileyim bir kahveye bile Latin Amerika'dan ulaşamadığımızı, yani çekirdeğinin buraya gelmediğini düşünelim. Yani gıdaya ve gıdanın çeşitliliğine dair birçok şeyi kaybettiğimizi, bugünkü bolluğu, bereketi, her şeyi kaybettiğimizi düşünelim ve sadece doğanın, yani içinde yaşadığımız yerin bize ne bahşettiyse onun ürünleriyle beslendiğimizi ve bunun büyük nüfusa bakamadığını hayal edelim. Böyle bir durumda bir yabancıya mı güvenirsiniz, yoksa sizinle aynı kanı taşıyan ve sizin akrabanız olan, kardeşiniz ya da kuzeniniz olan insanlara mı güvenirsiniz? Düşünün. Şimdi Türkiye'de yaşamadığımızı hayal edin. Bir Berlin'e gidelim. Berlin'de yaşıyor olalım. Berlin'deki Almanlar Türkleri böyle bir durumda önemserler mi? Ya da Paris'teki sayısı artan mülteciler, göçmenler falan filan bir gün olur da bu sistem çöktüğünde beyaz Fransızlara merhamet gösterirler mi? Yoksa kendi aralarında ya da kendi dini gruplarının aralarında bir örgütlenme modeline gidip de oranın hakimi olmaya mı çalışırlar? Biz bugün modern dünyada ne kadar reddedersek edelim, aslında kendimizi yakın hissettiğimiz kişiler bizimle aynı soy, aynı kültür ve aynı görünüme sahip olan insanlardır. Ve böyle olduğu için biz kendimize benzeyen birisini gördüğümüz zaman genelde, ya da bizimle aynı kültürü paylaşan bir insan olarak karşımıza birisi çıktığı zaman ona güvenme eğiliminde oluruz ve onunla çok hızlı bir şekilde teşkilatlanabiliriz. Yani bugün bir Türkiye Türk'ü gidip Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Moğolistan'da ya da Kırım'da, Kazan'da ya da Çeçenistan'da gittiğinde oralara çok kolay bir şekilde oradaki insanlarla kolay bir etkileşime girip onlarla çok sıkı fıkı olabilir. Ama aynı Türk insanının bir Hindistan topluluğuna gittiğini düşünün. Nasıl desem size, Latin Amerika'ya gittiğini düşünün. O kadar da sıcak bir bağ kuramaz, değil mi? Ya da onunla oradaki insanlarla pek fazla bir şey paylaşamaz. Ya da onlara pek güven duyamaz. Yani insan gurbete gittiği zaman, kendisinden farklı insanları tanıdığı zaman orada bir burukluk yaşar, bir yalnızlık hisseder. Ama mesela Türkiye'ye geldiğinde böyle bir ortamdan kaba saba bir komşu bile ona daha sıcakkanlı gelebilir. Ya da buranın bağırışı, çağrışı, bu kaotik yapısı ona mutlu ve yerindeymiş gibi hissettirebilir. İşte aile de aslında bunu sağlar ve bunun devamlılığına yöneliktir. Yani bugünkü dünyanın yok olduğunu düşünelim dedik. Yani ailenizden başka kiminiz var? Yani kim var ki size düştüğünüzde yardım etsin ya da bir işi halletmenizde size ortak olsun, sizinle birlikte yaşamak için bir duygusal, manevi ya da kültürel motivasyonu olsun. Elbette ki akrabalarınız ilk önce ve sonra bölgenizde yaşayan insanlar ve ulusunuza ait olan insanlardır, yani size düştüğünüzde el uzatacak olan. Yani bugün ben düşündüğüm zaman en kötü Türk bile, yani en iyi yabancıdan belki daha güvenilir olabilir benim için. Tabii sizin yorumlarınız ne olur bu konuda bilmiyorum ama kan bağını taşıdığımız insanlar bize daha merhametli yaklaşma eğiliminde olabilirler ve bu büyük bir ihtimaldir.
Çünkü insan içgüdüsü böyledir arkadaşlar. Yani kendinden olan bir akrabanı her zaman kayırma, daha çok sevme, ona daha yakın olma gibi bir durum söz konusudur. Yani insan belki hiç tanımadığı bir kardeşini yıllar sonra bir kardeşi olduğunu fark ettiğinde bile daha ona sıcak ve bağlı hissedecektir. Bazen de kan çeker derler. Bazı insanlar birbirleriyle çok uyumlu bir şekilde hemen akraba olduklarını fark edercesine yakınlaşabilirler. Ve bu durum hep bence aslında insanın içgüdüleriyle alakalıdır. Ve aile de aslında bu içgüdüleri perçinler, yani yeniden üretir. Her nesilde ne kadar birbirine benzeyen insanlar varsa aile de aslında o kadar sağlam temellere oturmuş ve o toplumun kolektifliğine hizmet eden bir yapıdır. Özet olarak aile güvenliği sağlar, refahı sağlar, psikolojik mutluluğu sağlar, türün devamını sağlar ve böyle olduğu sürece de ideal bir ailedir. Yani her koşula ayak uydurabilen insanların olduğu bir aile, yani birbirine sıkı bir şekilde tutunan bir aile aslında güçlü bir ailedir ve bu aileden çıkan çocuklar gerçekten hayat boyu başarılı olurlar ve böyle bir ailenin içinden çıkan çocuk, içinden çıkan birey pes etmek nedir bilmez ve böyle bir çocuk gerçekten dünyayı ve kendi ulusunu belki de değiştirmeye doğru ilerleyen bir sürecin önemli bir parçasıdır. Ben ailenin bireysel bir mesele olduğunu ya da tamamen cinsel bir mesele olduğunu da düşünmüyorum. Tabii ki de cinsellik ailenin oluşumunda büyük bir etkinlik, büyük bir motivasyon kaynağıdır ama her zaman için, yani kadın ve erkek için tabii ki böyle bir eğilim vardır ama o ailenin içerisinde doğan bir çocuk olduğunuzda cinsellikten ziyade duygusal ve mantıken sizi psikolojik olarak etkileyen bir uyumu yakalarsanız eğer gerçekten hayat sizin için iyi olacaktır. Bu uyumu yakalayamadıysanız bile bu uyum için yaşamaya çalışmanız, yani bunun için bir fayda sağlamaya çalışmanız kendi neslinize, kendi çocuklarınız için ve kendiniz için de iyi bir neticeyi yaratacaktır. Bugünkü dünya bize bir illüzyon gösteriyor ve kadın ve erkeği tabii ki de değiştiriyor ve birey haline getiriyor, yalnız bireyler haline getiriyor. Ama bu yalnız bireyler haline gelmeleri bile aslında ekonomik ve toplumsal bir mesele. Ailenin ya da erkeğin kadının cinsiyetleri üzerinde oynama girişimleri bile aslında bir sınıfın diğer sınıfa olan baskısından ve dönüştürme isteğinden kopuk değil. Ama bu konuya girersek uzun bir derya olacağı için bu, yani büyük bir derya olacağı için bunu ayrı bir videonun konusu da olarak ele alabiliriz. Ama bana göre ideal aile kapitalizmin üzerine çökemediği bir ailedir. Ve insan ilişkilerinin sağlıklı bir temelden ilerlediği, insanların birbirlerini severek, sayarak ve tabii ki de birbirlerine bağlı hissederek yaşadıkları, her zorluğu, her güçlüğü birlikte aşma motivasyonuna sahip oldukları ve sadece kendileri için değil, bütün bir toplum için ve kendi toplumlarının, kültürlerinin geleceği için de uğraştıkları bir ailedir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu aile içerisinde iş bölümünün ve insan rollerinin normal bir eşitlik konumunda olması gerekiyor ve eşitlikte farklılıkların aynı şey olmadığının da her iki insan içinde geçerli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani erkeği kadın, kadını erkek rolüne büründürmek hiçbir zaman mantıklı ve de iyi bir şey değildir. Yani en azından iki kişi birbirine bu şekilde uyum sağlıyor olsa bile erkek ya da kız çocuğu için bu durumun gelecek nesilde pek olumlu bir psikoloji ya da olumlu ya da nasıl desem istikrarlı bir hayat sunacağını ben düşünmüyorum. Yani güçlü bir baba ve cefakar
idealize edilen örnek bir anne modelinin her zaman daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu gücün fiziksel güçten ziyade başka türden erdemlere yönelik de olması gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Yani bir erkek sadece güçlü kasları olduğu için ya da daha maskülen olduğu için saygı görmemeli. Bir erkek bana kalırsa entelektüel kapasitesini zorlamalı, kendi çocuklarıyla iyi bir vakit geçirmeli, erkek çocuklarına, kız çocuklarına bir anne kadar nasıl desem hayatında yardım etmeli ve onlara iyi bir örnek olmalı diye düşünüyorum. Aynı şekilde anne de bir kızın rol modeli olmalı ve bir erkek çocuğu için de dünyadaki en güvenilir insanlardan birisi olarak kendisini takdim etmeli ve buna göre yaşamalı. Bunun çok zor bir yanı yok. Sadece etrafımıza verdiğimiz sevgi ve saygıdan başka bir şeyle de olmayacak bir şey. Yani sağlıklı bir topluluk olmalıdır aile bana kalırsa ve böyle olduğu sürece de yapılan çok çocuk ya da bazı zorlukların onu yıpratması falan filan hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Bana böyle sorular sormaya devam edebilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.